tahrif feile Feyle. iki şekilde söz konusu oluyor. Birincisi, bu daha önce İsrailoğullarının çok yaptığı, ehli kitabın yaptığı, insanları istismar edebilmek için yaptığı bir şeyler vardı. Cenab-ı Hak onu Kur'an'da, Nisa suresinin 46'sında, Maide'nin 13'te, Bakara 75'te bize de bildirir. Onlar yuharrifunel kelime an mevazıhi der. Sözcükleri mevzilerinden tahrif ederler. Yani olması gereken yerden alırlar, bir başka yere götürürler. Şimdi Mushaf'a baktığımız zaman Müslümanların tarihinde bunu iki şekilde görüyoruz, bu tahrifi. Birincisi, Mushaf düzenlenirken paragraf ve pasajdaki ayetlerin normal olarak dizilişine dikkat edilmedi. Evet. Bazı paragrafın ayetleri altta kaldı, üstte kaldı. Kendi paragrafının içerisine olmadı. Buna şimdi girmeyeceğim. Ben değişik çalışmalarımda özellikle mealin ön sözünde elimizdeki Mushaf diye bir ara başlık altında bunları uzun uzun açıkladım. Bunun o gün için gafletten olduğu sanılsa da aslında bu bir ihanetten kaynaklanan olaydı. Evet. Bunu da burada deklare edeyim. İkincisi de bu tahrif noktası, buradaki mevazı sözcüğü iki anlamı var. Birincisi bulunduğu yer demek, vazı konulduğu yerden alma demek. Bu konulduğu yer dediğin zaman bir de sözcüklerin öz anlamları vardır. Ona ilmi vazı denir ilimde, Arap ilminde. Yani ilmi vazı, buna kalem dendiyse neden kalem dendi? Buna kağıt dendiyse neden kağıt dendi? Buna masa dendiyse neden masa dendi diye öz anlamlarının konuş gerekçelerini anlatan bir ilim var. Onun için de mevzi dediğin zaman vaz edilen anlam demek ki bu öz anlam diye tabir ediyoruz biz Türkçe'de. Öz anlam. İşte burada bunun bir ifadesi de öz anlamlarından başka bir yere kaydırma demek. Başka bir anlama götürme. Tahrifin birisi de bu. Anlamını değiştirmek değil mi? Evet. Salatla ilgili Kur'an'daki ayetlere baktığımız zaman bunlarla ilgili bulunduğu paragraf, pasaj içerisinde değişikliğini tespit etmedim. Ama salat sözcüğü öz anlamından başka bir anlama götürülmüş, çekilmiş. Kesin, evet. Bu kesin. Ve salat sözcüğünün anlamında, öz anlamında tahrif yapılmıştır. Ve böylece bu tahrif sonucu, hani velgav fihi, onun içerisinde bozuntu yapın denmişti ya, bunu kafirler becermiş, saf geçinen hacılarımız, hocalarımız bunların oyununa gelmiş ve böylece Peygamberimizin diliyle es-salatu imadüddin, salat dinin direğidir denmiş olan en önemli dinin ögesi, dinin temel direği, böylece öz anlamdan başka bir yere tahrif edildiğinden dolayı direklikten çıkmış gitmiş, işe yaramaz bir hale gelmiş. Çok yazık ya, çok yazık. Şimdi salat böyle bir konu. Onun için aheste aheste biz burada salat sözcüğünü A'dan Z'ye kadar değerli izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Ve bu paylaşımı da hem izleyicilerimize ama izleyicilerimizden başta ilahiyat kesimindeki akademisyenlerimize, Diyanet camiamıza, emekli, muvazzaf, din görevlisi sıfatını taşıyan tüm kardeşlerimize ithaf ediyoruz. Çok önemli. Yani başta bu salat konusunu onların iyi öğrenmesi, onların bu konuda iyi ikna olmaları lazım. Ve hatta şunu da söyleyeyim, Hakkı Yılmaz'ın sadece ki buradaki açıklamalarıyla yetinmeyip, bu konuyu kendi aralarında da istişareler kurmak, bu konuyu ders edinmek suretiyle bunların da
bizim nasıl ikna olduysak araştırmaları sonucunda onların da aynı neticeye varmalarını canı gönülden istiyorum. Çok ideal Bu olan kadar şey. önemli bir konu. Çok önemli efendim. Şimdi gelelim noktasına. Salat sözcüğü. Salat. Salat sözcüğü, evet. Evet. Salat sözcüğü Arapça kelime yapılarına baktığımız zaman iki tane kökten gelmesi muhtemeldir. Ayrı da ayrı olabilir Evet. diye. ikisi. Neden iki tane kökten gelebilir? Burada biraz işte dedik ya belirli bir hoca kesimi dostlarımızı da hani onlara hitap ediyoruz. Evet. Özellikle bu teknik konularla ilgili şeyde. Diğer Müslüman kardeşlerimiz de mazur görsünler. Yani bu biraz daha özel bir konu olduğundan dolayı. Şimdi Arap dilindeki harflerden herkes bilir. Elif, vav, ye harflerine harfi illet denir. Evet, harfi illet. Harfi illet. Elif, Yani illet evet. hastalık demek. Anlatabildim mi? harfi illet. Çürük harf demek. Hastalıklı harf derler. Bu Arapça dil bilgisi kuralı. Arap dil bilgisinde bu. Arapçada bu böyledir. Bunu herkes bilir. Tamam. Harfi illet dediğin zaman vav, ya, elif harflerinin harfi illet, hastalıklı harf olduğunu herkes bilir. Bunun anlamı şu. Yani hastalık deyince yani bildiğimiz hani baş ağrıyan, diş ağrıyan Tabii. harf falan değil bunlar. İllet. Bunlar kelimet yapısında, kelime çekiminde, cümlede hani fiil çekimi, kelimedeki türevlerde var ya, Evet. bunlar çürük olduğundan dolayı, zayıflığından dolayı başka bir harfe dönüşü verir. Telaffuz Başka açısıyla. harfe dönüşüyorlar. öyle Evet. mi? Evet. Şimdi mesela şöyle anlatayım ben size. Herkesin bildiği gale sözcüğünü ele alalım. Gale dedik ya değil mi? Gale. Ha dedi ki diye bak ne güzel şey yapıyorsunuz. Onu ezberlemişiz de evet. Bu sözcük aslında gale diye bir fiil yok. Bu sözcük gale değil. Öyle mi? Bunun adı gavele. Ha, kavurlu. Gavele. Kavil deriz ya söz. Söz anlamı. Ha, yani maslarında vav var. Aa, bak enteresan. Bak Gale. maslarında vav vardır bunun. Gavele. Hani gavil sözcüğü de söz. Evet. Ve buradan bunun maslarıdır o. Master, evet. He, gavele. Ama ortadaki vav harfi illet olduğundan millet gavele demiz. Onun için vav'u yok eder orada. Onu elife uzatma elife dönüşür gale deriz. Evet. Bak burada şekil değiştirdiğinden dolayı yani normal vurgulu bir telaffuza dayanamadığından dolayı bu harf bir başka harfe dönüştü. Dönüştü. Enteresan, evet. He. Onun için bu harfi illet denir. Tamam. Bunu bileceğiz. Şimdi konumuz olan salat sözcüğü de bak salat sözcüğü iki tane kökten gelmiş olabilir. Evet. Birincisi sa-le-ye. Sat harfi, lam harfi, Y harfi. ye harfi. Evet. Bakın şimdi sonundaki ye harfi, harfi illet. Ha, bu harfi illet. Evet. Bu harfi illet. Evet. Dönüşme Y. ihtimali var bunun başka bir şey. Ha, Evet. Şimdi salat sözcüğü ikinci gelmesi muhtemel olan yer sa, sat, lam ve Ve. vav. Evet. O da vav. Bak bunun sonunda vav. Vav da demin ne dediydim? Harfi illet demiştim. Harfi illet demiştiniz, evet. Bu Ha. da aynı şekilde. Evet. Şimdi bunların sülasi fiili yani fiilleri sala sözcüğü olur. Sala dediğin zaman hem saleyedeki ye elife dönüştü, sala diye yok oldu. Uzatmalı bir şeye dönüştü, elife dönüştü. Sala diye vav da yine dönüştü. Dönüşüyor. İkisi Şimdi de onun elife. için sala dediğimiz zaman bunun iki tane yerden gelmesi muhtemel. Bunun mastarı olan sözcük de bundan türeyen salat da hem saleyeden hem de salaveden gelmesi muhtemel. İkisi de ihtimal dahilinde. Evet. Onda Onu problem da yok. burada bir problem yok. Tamam. Bunu tüm dil bilgisini bilen, Arapçayı bilen arkadaşlarımız bilir. Şimdi açıklamaya geçiyorum şimdi bak. Buyurun. Bu sözcük saleyeden gelirse saleyenin anlamı ateşe yaslamak demek. Anlamı ateşe yaslamak. Evet. Ateşe yaslamak demek. Evet. Mesela
herkesin bileceği bir açıklama daha vereyim. Herkesin ezberindeki olan hani inna atayna kel kevser fesalli. Tesalli. Evet. Şimdi buradaki salli sözcüğünü saliyadan getirecek olursak onu ateşe yasla. Anlamı çıkar. Evet. Tesalli. Hani şimdi genelde yanlış olarak namaz kıl diye çevrilen sözcük Evet, var ya. evet. Bunun saliyeden geldiğini Kabul edersek onu ateşe yasla. ki çok anlamsız bir şey olur o zaman Kevser suresi. Orada zaten olmaz. Tabii olmaz zaten, tutmaz. Ama Kur'an'da bunu hani yaslama sözcüğü, sallamak sözcüğü falan var ya. evet. Bunlar buradan gelme. Türkçe'ye bile sıçramış bu saleyenin bu şeyi. Sallamak. Hatta bir şey vardır Kur'an'da cehennemde müşrikleri, mücrimleri fakuzuhu sümmel cahiye salluhu der, şey yapar. Yakala onu, sonradan da cehenneme sallayın onu. Evet. Salluhu. Bak sallu sözcüğü burada cehenneme ateşe atmak, yaslamak anlamında. Halbuki sallu sözcüğü de hani özellikle camilerde falan hocalar vaaza başlarken sallu ala Muhammed Evet, dediğiniz öyle zaman denir, sallu. onun salayadan getirdiğini şey yapacaksınız. Muhammed üzerine onu ateşe, Muhammed'i ateşe sallayın. Bak anlamını bilmeden. Annemi çıkıverir yani. Çok tehlikeli. Şimdi onun için bu sözcüğün yani Kur'an'da geçen bizim salat olarak ele aldığımız sözcüğün salayeden gelmesi uzak bir ihtimal. Uzak bir ihtimal. Ve Çünkü hiç mümkündür. şey olmuyor. Mümkün Anlam diyelim. farkı. Mümkün değil çok yani. acayip Onu bir anlam öyle olur. şey yapayım. Evet. Bu S ve Y'den gelme ihtimali yok. Evet, evet. Öyleyse Salat. bu sözcük ikinci şıkkı olan Evet. saleveden geliyor. Onu inceleyelim şimdi. Evet. Evet, saleve sözcüğü. Bunu yaptığımız zaman saleve sözcüğü isim olarak salv sözcüğü uyluk demek. Uyluk. Uyluk Evet. ve sırt demek. Şimdi destek Uyluk, mahalli anlamında. sırt. Ha. Sırt insanın sırtı Destek. demek yani şimdi. Evet. Şimdi fiil haline getirdiğimiz zaman bu sözcüğü Tabii. saleve diye bunu fiil haline getirdiği zaman uylukla Uyluklamak. Evet. uylukla. Ha. Ama şimdi uyluk sözcüğü şu an Türkçe'de fazla kullanılıyor mu? Yok Pek kullanılmıyor. Belki eskiden Peki kullanılıyordu bu ama. sözcük Evet. Evet. bu sözcük uyluk sözcüğü, uyluklamak sözcüğü. Uyluk ne demek? Hangi organımızın adı? Bacağımızdaki bir Ha. şey değil mi? Bu hani kalçayla kalçayla diz dizimizin arasındaki arasının adı uyluktur. ana kemik. Evet. Ha, o uyluk O kemiği de. büyük bir kemiktir Uyluk o. kemik denir. Uyluk kemiği, evet. Peki bunun uyluklama dediğimiz zamanki anlamı nedir? Oradan yani bir güç Uylukla. alması. Şimdi bak uylukla. Bu sözcük şimdiki modern çağdaki gibi icat edilmedi. Bu sözcüğün geldiği yer Vardı. ilkel öz anlamı Arap bedevilerinin badiyede çölde yaşayan kimselerin ürettiği, türettiği, yarattığı bir sözcüktür. Kullanılmaktaydı zaten. Uylukla diyor. Bak şimdi onlar kullanıyordu. Sonradan sosyolojiye gelecek bu. Onları da anlatacağım. Evet. Sosyolojiye gelmeden evvel bu sözcük bir bedevi kişi kırda, bayırda, çölde katırını, hayvanını, devesini yüklediği zaman yük denk halinde yapılır. Tabii. Hayvanın bir tarafına bir denk vurulur. Ondan sonra da ikinci tarafına geçilir, bir denk daha vurulur. Tabii. Denge olacak orada değil mi? Evet. Evet. Şimdi bu denk noktasında o dengi bir tarafının yükünü bağlayıp iple vesaire bağlayacağı zaman hayvanın kenarına insan gelir. Orada bir uyluklama yapar. Hatta gençler ben ayağa kalksam şöyle çekme imkanınız olur mu? Bir gösteri yapsam. Şimdi bak ben bunu göstereyim. Tamam. Ki şimdi şöyle çekebiliyorsanız yük burada, hayvan burada. Evet. Bu yük tam yıkabilme, ipi bağlayabilmesi için bedevi gelir, uyluklama yapar. Şunu kaldırır. şöyle alttan kirko görevi yaptırır. Vinç gibi oradan Bir kirko. Değil mi? Kirko, kirko tabiri. Burada böyle tutar, Kaldırır. yükü bunu tutar, ipini bağlar, Evet. dayağını takar, ondan sonra öbür tarafa geçer. Orada da uyluklama yapar. uyluklamak bu ipi. Uyluklama bu. Alttan verilen alttan destek. Alttan verilen destek. Alttan verilen destek. Sırtlamada
Yine yük taşımada sırtla yük taşıma. Sırtımızda. Sırtta o yani bilinen bir şey sırtta zaten. yine omuzun altıyla kabanın arası, kalçanın arası. O zaten çok kullanıyor değil mi? O da çok şey Birisi yapar. alttan Evet. destek değil mi efendim? Evet. Destek. Şimdi bu Bir de sırtlama. sözcüğün öz anlamı bu kardeşim. Esas öz anlam Öz bu. anlam bu. Şimdi bu bedeviydi, bu dağdaydı. Bu sözcüğü yarattı, böyle kullanıyordu. Ama bu sözcük bedevide kalmadı. Evet. Kente indi. Medeniyete girdi. Evet. Bak, medeniyete girdi. Bu sözcüğün anlamı uyluklamak iken ne oldu? Daha öz anlamı oradaki şey yapın. Bunun anlamı nedir? Hem sırtta hem şeyde desteklemek oldu. Desteklemek haline geldi. Sosyal Evet, hayatta, değil mi? sosyolojide bu Sosyal hayatta mecazel desteklemek. olarak desteklemek anlamına geldi. Neyi destekleyeceksin? Sosyal desteğin tümünü vereceksin. Sosyal destek vereceksin. Yani gidip de herhangi bir yerlerde bir araba tamirhanesinde kirkoluk vazifesi değil de Tabii. buna sosyal destek destek. vereceksin. Sosyal destek vereceksin. Bütün şeyler. Şimdi geldi salat sözcüğü neye geldi? Destek. Desteğe geldi. Sosyal destek, evet. Evet. Bunun anlamı destek vermek oldu. Ve sorun sırtlamak oldu. Onu da belirteyim. Bir de sırtlama şeyi vardı ya. Sorun yüklenmek. Sorunları yüklenme, sorunları sırtlamak oldu. Bunu Türkçe'de ne diyoruz? Herhangi bir sorun çözüleceği zaman eli taşın altına koy. Senin elini elin de taşına- burada. bu çok kullanılır. İşte aynen bu anlama geldi. Elini taşın altına Tamam, koy. eli deyimi. taşın altına sen de koy deriz ya yani. Doğru. Evet. Bu sosyal sorunların sırtlamak, sosyal sorunlara katılmak anlamına geldi. Evet. Burada şunu da değerli izleyicilerimize ve bu konuyu araştıracak dostlara şunu da ifade edeyim. Kur'an'a baktığımız zaman salat sözcüğü normal olarak sat harfi, lam elif harfi, Lam elif. arkadan da t harfiyle yazılması lazım. Evet. Teknik olarak böyle. Ama bakın, ama eldeki mushafların tümüne baksınlar. Evet. Ve orijinal Arapçasından okudukları zaman salat sözcüklerinin lam elifle değil, lam vav, vav'ın Lam, yanında da vav. bir elifle Ha. yazılarak yazıldığını göreceğiz. Lam elif değil, lam, Lam, vav. vav. Vav orada korunmuştur. Vav'la. Yani normal olarak imlaya aykırı bir yazı yazılmıştır. Enteresan. Özel olarak burada bir teknik geliştirilmiştir. Niye biliyor musunuz? Evet. Bunu yapanlara canımızı kurban edelim. Onlar burada bu salat sözcüklerinin salayadan gelmeyip salavadan geldiklerini milletin gözüne çakmak için bu özel hareketi yaptılar da onlar. Çok enteresan. O bir nevi sigorta Evet, gibi olmuş değil mi o orada? yazı şeyiyle ilk Korunmuş. Musaf'tan sona kadar anladın mı? Elimizdekilere göre baktığımız zaman salat sözcüğü vavula yazılır. Vavla, evet. Bunu dikkat edin. Sat harfi, lam harfi Lama, vav, ve elif sonradan da yuvarlak T olmak üzere. yuvarlak T, evet. Anlatabildim sonra mi? iki nokta, Bu evet. şekilde yazılır. Buna dikkat edin. Bu sözcük salayadan değil, salaveden geldi demektir bu. Yani ileride değiştirilmesine meydan Evet, verilmemesi amacıyla. meydan verilmemesi için böyle bir sigorta yapılmıştır. Çok enteresan ya. Bu yazıda dediğim gibi. Mesela şimdi bana bir tanesi sen söyle ben direkt yazayım salat diye. Lam elifle yazar geçer giderim. Mesela değil mi? Lam Ha, elifle. yani normal olarak öyle yazarım. aslı Ama olur. Kur'an'ı bir ifade olduğu zaman vavula yazarım. Çünkü o zaman salayeni yani ateşe yaslama ile Anlamı çıkmasın. tabii karışır gider. Tabii. Ateşe yaslamakla hiç alakası yok oysa ki sırtlamak. Evet. Tam ayrı Bu bir böylece şey. Evet. burada bu da gösterilmiştir. Buna da çok hani dikkat etmemiz gereken bir şey. Çok güzel bir Bunu da konu bu. çok şey yapmışlardır. Evet. Ama şimdi bu sözcük gelelim lügatlardaki konusuna. Şimdi onu isterseniz bu ikinci arada versek. Birinci. Peki. Tarzında hani gazve deriz. O da gaza sözcüğünden gazveye gitti falan filan. Öyle şey olur. Çok türevleri var. Bu aynı kalıpta olan Arapça belki yüzlerce fiil, sözcük tespit etmekten mümkün. Dediğim gibi öz anlamı bunun
desteklemek, yani uyluklamak iken desteklemek, sırtlamak anlamlarına geldi. Ama şu anda milletin elindeki sonradan yapılma lügatlarda, sözcüklerde salat sözcüğünün karşılığına dua ve namaz yazdılar. Sonradan. Evet. Çünkü kadim lügatlarda yok. Orada yok. Sonradan ki yazılanlar. Bu sonradan, işte Dua. bu tahrifat dedim ya. Tabii anlam şeysi kayması olacak değil bu mi? yapıldı. Şimdi bu konuda uzmanlardan, bak uzmanlardan, yine de Allah rahmet eylesin diyelim, değişik çalışmalarından istifade ettik. Tabii. Hani Ragıp el-İsfahani var, İsfahani. onun biliyorsunuz bir de Müfredat. müfredatı var. Müfredat, evet. Müfredatta salat bahsini şey yaparken, orada der ki, Gale ehlül lugat, Dua. es-salatu et-dua. Duadır. Bak, Öyle mi? diyor ki, lügat ehli dedi ki, Ha dedi ki. lügat ehli dedi ki, salat duadır der, işin içinden sıyrılır. Kendisi demez. Lügat ehli der diye bir başkasının üstüne sarar gider, araştırırsın da lügat ehlinden bir Allah kulunun da böyle dediğini bulamazsın bak. Öyle bir şey de yok zaten. Öyle Öyle bir mi? şey yok zaten, bulamazsın da yani. Bu sonraki kesimlerin buna yaptıkları bir şeyler. Baskı mı oluyor yani? Ona karşı Neyse. Tabiri caizse. Biz bu proje gereği bu böyle devam etmiş diyelim yani. Evet. O zaman doğrusunu gene söylemiş oluyor ama değil Ama mi? hayır, Nasıl söylemiyor öyle kardeş. mi? Lügat ehli böyle dedi deyip Dedi, işin içinden sıyrılıp sıyrılıyor. gidiyor. Sıyrılıyor. İşin üstüne gitmiyor. Ha, destek şeysini kaydırıyor. Hayır, kaydırmıyor. Oradan kaydırıyor. Ona hiç değinmiyor bu adam. Değinmiyor hiç. Hiç değinmiyor. Bu adam da değinmiyor. Tamam şimdi ben karıştırdım. Evet doğru. Evet. Şimdi. Destek şey yapmıyor. Ama şimdi burada iki noktayı şey yapacağım. Biz Kur'an'da bir sözcüğün öz anlamını bulduğumuz zaman Evet. Kur'an'da bu öz anlamda kullanıldığının müeyyidelerini de bulmak zorundayız. Tabii ki. Evet. Bozuluyorsa. Evet. Burada ileride mesela çok örnekler göreceğiz. Mesela salat sözcüğünü namaza aldığımız zaman hani cumalarda her gün okunur. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûn alen nebi. Sözcüğü yani dua ve şeye çevirdiğin zaman Allah ve melekleri Muhammed'e namaz kılar. O anlam çıkar değil Bu mi? anlamı çıkar. Evet. Şimdi bunlara sonra değineceğim. Tabii, ileride. Ve böylece çıkmaza girersin. Sonra Nur suresindeki bir ayette bütün varlıkların, kuşların bile, bütün uçan varlıkların da namaz kıldığını da söylerler. O anlamı çıkıyor çünkü. Öyle orada anlamı ayetler, çıkaracaklar. O kelime geçiyor Çıkacak değil mi? bir şeyler yok. İnsan yani sıkışır kalır. Ya. Fakat burada en güzeli şudur. Cenab-ı Hak Kur'an'ın ilk ayetlerinde, ilk inenlerde Kıyamet suresinin bir ayetinde çok güzel, bak bunu Kıyamet 31-32'de bir müşriki böyle kompoze ederken orada fela saddeka Sadaka. Evet. ve la salla velakin kezzebe ve tevella. Burada saddeka, Dört tane şey var salla, kezzebe ve tevella sözcükleri var. Evet. Fela saddeka, tasdik etmedi. Ve la salla, destek de olmadı, destek de vermedi. Evet. Ve lakin ama kezzebe ve tevella. Ve yan çizdi. Yalanladı, Kaçındı. Bak şimdi, kezzebe. burada Cenab-ı Hak saddeka sözcüğünün karşılığını, saddeka'nın karşılığını kezzebe. Nedir? Tasdikin karşıtı nedir? Tekziptir. Tekzip tabii Tamam ki. bak, burada yalanladı, tekzip etti. Bak ne kadar bir sanat var burada. Evet. Evet. Salla sözcüğü destek vermek Destek ya. vermek. Tevella, kaçındı. Kaçtı. Uzaklaştı, tamam mı? Yardım etmedi, Geri durdu. destekten geri durdu. Geri durdu. Tam zıt anlamlarını birlikte Tam vermiş. bu ayeti kerimede birebir. 4 kelime 4 kelime, evet. her evet, birinin evet. zıttı. Ne kadar evet. enteresan bir sanat ya. Evet. 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 İnsanı bu şekilde Topluma bu hale faydalı bir getirmek insan istiyor. haline getirmek Ve istiyor. şimdi şöyle Ahzab 41-44'te bunu şöyle görürüz. Cenab-ı Hak kendisini şey yaparken yani ilim irfanı Evet. anlatmak isterken o
sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size destek verendir. Karanlıklardan aydınlığa. Evet. Şimdi burada dikkat edecek olursak karanlıklar sözcüğü çoğul, zulümat diye. Evet. Nur sözcüğü de aydınlık sözcüğü de tektir. Tekil, evet. Şimdi tek ilim, irfan, Kur'ani bilgi öyle diyelim. Ama karanlıklar dediğimiz zaman, karanlıklar, zulümat dediğimiz zaman burada cahilliği, küfrü, şirki, kıskançlık, buğz vesaire gibi toplumun hani hoş görmediği fuhşiyat olsun, münkerat olsun. Bunlar insanın hayatının karanlık noktalarıdır. Çok bunlar, İşte evet. Kur'an insanı bunlardan temizleyecek ve aydınlığa, mutluluğa eriştirecek. İşte salatın buradaki amaçlarından bir tanesi de bu. Bu ayeti Evet. biraz sonra daha başka Ahzab şekliyle de suresindeki, göreceğiz. evet. Şimdi yine salatın gerekçesi Taha 14'te Musa'ya emredilirken şimdi Cenab-ı Hak Musa'ya diyor ki hiç şüphesiz ki ben Allah'ın ta kendisiyim. Evet. Önce kendisini tanıtıyor. İlah diye bir şey yoktur benden başka. O halde bana kulluk et ve beni anmak için salatı ikame et. Evet. Şimdi burada şu bağı kuruyoruz burada. Evet. Burada bu bağ var. Salat-ı ikame edilirse zikrullah, Allah'ı anma gerçekleşiyor. Evet. Salatın sonucunda. Evet, zikrullah gerçekleşiyor. İnsan zihinsel açıdan aydınlanırken biliyorsunuz Cenab-ı Hak beyin yıkama tarzıyla değil, tamamen araştırmaya, sorgulamaya yönelik bir bilinç oluşmasını istiyordu ya. Evet. İster istemez insanlar hayatı, bilgiyi, evreni sorgulamaya, araştırmaya başlayacak. Evet, Etüt edecekler, inceleyecekler, gözlem yapacaklar. Bu gözlemler sonucunda da doğrudan doğruya Allah'ı zikredecekler. Nasıl zikredecekler? Önce varlığını öğrenecekler. Birliğini öğrenecekler. Evet. Kudretini öğrenecekler. Yeryüzündeki her şeyin boşa yaratılmadığını fark edecekler. Bir amaca yönelik oldu. Ve böylece ne olursa olsun beni yaratan Allah, benim rızkımı veren Allah, beni ahirette hesaba çekecek olan Allah, burada ödevleri verdi ya, yaptım mı yapmadım mı, iyi yaptım mı kötü yaptım mı, benden sorusunu soracak diye bu bilinç gelişecek. Zikrullah dediğimiz mesele işte bu. Buradan yani zikrullah demek, Allah'ı zikretmek demek. Daha önce bir programda hani evet. böyle tarikat sapmalarında anlatmıştık. Ele tesbih alıp da Allah Allah veyahut da La ilahe illallah, La ilahe illallah demek değil. Çağımızda hep o anlaşılıyor şu anda. Zikrullah Allah'ı hatırda tutmak demektir. Tabii ki. Ve bunu biraz sonra ileride de yani Cuma konusuyla ilgili vakitleştirilmesiyle ilgili Hud suresinin 114. ayeti. Evet. Hud suresi. Orada da Cenab-ı Hak bak ve gündüzün iki tarafında ve gecenin yakın saatlerinde salatı ikame et. Şimdi burada. Çünkü çok öz. Bizim yarım saattir hani anlatmaya çalıştığımız ifadeyi Cenab-ı Hak o kadar güzel şey yapmış ki. Çünkü iyilikler kötülükleri gider. Bitti bak. Bir cümlede hepsi bitti. Evet. Kötülükleri götür. Evet. Evet. İyilikler kötülükleri gider. Salat geldi. İyiliktir bu. Tamam mı? Salat çünkü hep iyilikleri üretecek. İyiliklerde, üretilen iyiliklerde toplumdaki kötülükleri silivatacak. Silip gitti. Evet. Evet. Burada şöyle ben kısaca bir şey değinivereyim. Buyurun. Yani bir özelleştirme ayetinde Müslüman geçinen ülkelerde asr-ı saadeti saymıyorum. 1400 senedir namaz kılınıyor. Evet. Münferit de kılınıyor. Cemaatle de kılınıyor. Devamlı kılmıyor. Evet. Değil mi? Günlük 40 vakit, 40 rekat namaz kılınıyor. Evet. Bu ayetlere göre eğer salat namaz olsaydı, yani öyle namaz olarak çeviriyorlar ya, Evet. şimdi bunu hep çevirdiler ya,
Ve dediğim gibi 1500 sene, 1400 senedir namaz kılınıyor ve günde 40 vakitte kılınıyor. Ama 1500 senedir bu kılınan namazlar ne kötülükleri def etti Müslümanlardan, Maalesef. tamam mı? Ne de yukarıdaki ayette gibi fuhuş, yani fahşa ve münkere mani oldu. Evet. Onlar çoğaldıkça çoğaldı. Ve şu anda dediğim gibi her türlü ahlaksızlıklar, Evet. ya dünyanın tasvip etmediği, münker dediğimiz zaman zaten sadece vahiyle değil, yani dünyanın ortak aklıyla Tabii. kötü olarak bilinen şeyler demek. Her yerde. Her çirkin yerde. görünen Şey. Mesela bunu dediğim gibi cinayetinden, kan dökmesinden, insanlara saygısızlığından, sokağa tükürmesinden tutun, anlatabilir miyim? Eğitimsizliğinden tutun, dediğim gibi hırsızlığına, uğursuzluğuna, vergi kaçakçılığına, iftiracılığına, yok efendim bilmem gaspına kötü şey varsa vesaire. her yerde bunlar görünür, değil mi? Şimdi bu ne yani şimdi? Ortak akılla bunlar Akşam bir haber izlerken bir şeyde ister istemez televizyonda gözümüze bir şey takıldı. Bir filmden birkaç kare gördük. Orada da yine birilerini öldürüyordu filmde. Filmdeki öldürülenlere Hizbullah diyorlardı. Yani Müslümanlar diyorlardı. Ya şimdi aklıma şu geldi. Yanımdaki bulunan arkadaşıma şunu söyledim. Yahu ne haldeyiz ki biz? Hayatta da Müslüman, durmadanlar Müslümanlar öldürülüyor. Filmde de Müslümanlar öldürülüyor. Konu da öyle. Yani konuda da, filmde de yine Müslümanlar öldürülüyor. Değil mi? Ya. Senaryo da onu görüyor. Evet. Hep Orada bunu şey yapmışlar. Orada da Müslümanlar öldürüyorlar. Şu anda dünyaya bakıyorsun. Dünyanın her tarafında yine Müslümanlar öldürüyorlar. Ya niye? Salat olmadığı için. Bu salat olmadığından arkadaşım. Tabii ki. Salat olmadığından dolayı. Şimdi tutar da bugün Arap coğrafyasında devlet sıfatını kazanmış, haritalarla bölünmüş, sen devletsin denilmiş grupların içerisinde salatın müesseseleştiğini, salatın icra edildiğini, salatın onlara bir kimlik, benlik getirdiğini söyleyebilir miyiz? İddia edebilir miyiz yani? Bak şimdi şeyi hatırlatayım burada. Yani burada salat hani mali destekle olur diyorduk. Tabii. Şimdi şey var, işte yine ileride bir başka açıdan değineceğiz. Veyahut da bunu savaş programında değindiydik. O konuda çok önemli. Bak şimdi Tercüme orada hatası. 60'ta değil mi? Ya. Cenab-ı Hak ne diyor? Ya. Hadin diyor. Caydırmak için kendi düşmanlarınızı, Allah düşmanlarını ve sizin bilip de daha bilmediğiniz nice düşmanları caydırmak için dünyanın en iyi caydırıcı silahlarına siz sahip olun diyor. Emrediyor. Evet. Bu ne ile olur? Salat. Salatla olur. Maddi. Salat ne ile olur? Mali destekle olur. Evet, şimdi yani bugünkü İslam coğrafyasının bu Allah'ın bu emrini, salatı ikame ettiklerini, salatı anladıklarını anlatabildim mi? Salatı ikame etmeyi için ellerini ceplerine atıp dediğim gibi namus, iman borcu olan zekatı verdiklerini ve düşmanlarına karşı caydırıcı bir güç oluşturduklarını görebiliyor muyuz? Maalesef. Bilebiliyor muyuz? Söyleyebiliyor muyuz? Hiç düşünce olarak bile akıla git. Bak şimdi küllü nefsin bima kesebet rahine. Her benliğini bulmuş kimse kazancının karşılığında bir rehindir. Yani bunun anlamı şu. Herkes ne ettiyse onu bulacaktır. Ektiğini biçer. Evet. Herkes ektiğini biçecektir. O anlama gelen. Evet. Yani her amel eden kişi kendini yakalattırır. Yani iyilikte, kötülükte hani bunu şey yapalım. Mutlak surette kendisine o yansıyacaktır. Bunu anlatayım. Şimdi ashab-ı yemin hariç. Yani ashab-ı yemin kendini rehin vermez. O tutsak olmaz. Onu anlatayım. Tutsak olmaz. Onlar fi cennetin, cennetlerdedir onlar. Naim cennetlerinde. Yetesaelün. Bak söyleşiyorlar şimdi. Anil mücrimin. Mücrimlerle
ilgili sözleşiyorlar. Soru teatisinde bulunuyor. Yetesâelûn dediğimiz zaman bir grup ona soruyor, bir grup soruyorlar, o ona soruşuyorlar. O grup cennetlik cehenneme soruyor, cehennemlik onlara soruyor. Böyle bir aralarında söz teatisi var. Enteresan bir sahne, evet. Böyle bir sahne. Şimdi repliklere geliyoruz. Şimdi cennettekiler cehennemdeki kitleye soruyor. Ma selekekum fi sakar. Sizi sakara ne sürükledi? Sakar, beyinleri kaynatan ateş demek. Yani böyle üstten verilen ateş, güneş ışınlarının öyle özellikle Arabistan'da beyinleri kaynatmasının adıdır sakar. Böyle sizi bu cehenneme ne soktu? Ne işlediniz de buraya geldiniz? Evet. Yani sizi ne soktu? Amellerini soruyor. Bakın şimdi Allah soktu yok yani. Herkes kendisi gidiyor ya. Kendisinden mesul olduğu için. Kendinden mesul olduğundan dolayı. Yani sizi Allah niye soktu demiyor Demiyor. bakın. Şimdi. Ne soktu? Evet, Şimdi bak, ne soktu enteresan yani? bir Sizi soru. Allah niye soktu demiyor bakın. Evet. Buradaki inceliğe de dikkat Çok güzel edelim. incelik ama. Size ne soktu? yaptınız da böyle Suçunuz neydi? düştünüz, Ha. değil mi? Evet. Evet. Dalu. Onlar cevap veriyor. Lem neku minel musallin. Ya. Biz musallinden değildik. Biz destekçi değildik. Destekçilerden olmadık. İşte bu toplumda, yani toplumun refahı için sosyal açıdan, mali yönden, zihinsel açıdan yapılması gereken destekleri yapmadık. Hiç o noktalarda, yani o tarakta bizim bezimiz olmadı. Hiç Bizim bezimiz olmadı. oraya biz, evet. Şimdi bunu bizim şeyler milleti korkutmak için Namaz. işte biz namaz kılmadık diye çeviriyorlar. öyle Yazık çeviriyorlar. yani. Yazık yani. Yazıklar olsun Öyle yani. şey olarak. Yazıklar. Şimdi devamına bak şimdi böyle. Velem nekü nut'imul miskin. Evet. Biz miskinleri de tamamlandırmıyorduk. Yani acı doyurmuyorduk değil. Miskin hareketsiz, sekene, sakinlik sözcüğünden gelmiş. El ayağı tutmaz olmuş, işsiz kalmış, iş bulamaz olmuş, çalışamaz olmuş. İş yokluğundan veyahut da dediğim gibi şeyden elinin ayağının yetmediğinden falan bunları tamamlandırmıyorduk. Evet. Ve kunna nehuz ma'al haizin ve biz akıntıya kürek çekenlerle birlikte biz de akıntıya kürek çekiyorduk. Dolduruşa geliyorduk. Böyle gelmiş böyle gider. Ve kunna nükezzibu bi yevmiddin ve yevmit gününde yani hesap verme gününde yalanlıyorduk. Yalanıyor. Hatta etanel yakin biz böyle bununla karşılaşıncaya kadar ölünceye kadar veyahut da bu mantıkta bu kafadaydık, bu mantalitedeydik. Evet. Evet, burada gördüğünüz gibi evet, ilk etapta burada ne zikredildi biliyor musunuz? Salat. Evet. Önce salatta biz hiç alakamız yok diyor. Evet, alakamız yoktu. Evet. İtiraf Biz ettiriyor. evet salatçı değildik diyor. İleride başka ayetlerde salatçıların da nasıl cennetlerde var olacağını apayrı ayetlerde de göreceğiz. Evet. Şimdi bunu böyle görünce şimdi şu gerçeği söyleyelim. Bak Rabbimizin Meryem 59'da deminki bahsettiğim salatı kaybedenlerin azgınlıkların cezasıyla karşılaşacaklarına, yine Keyf 59'da zulme sapan kentlerin helak edildiğine dair sözlerin nasıl gerçekleştiğini görme için İslam dünyasının haline şöyle bir göz atmak yeter, tamam mı? Perişan vaziyette. Evet. Ve Müslüman olmasa da daha önceki programlarda salatı Cenab-ı Hak sadece müminlere değil insanlığa da emretti demiştik, hatırladınız Evet, mı? bütün insanlığa. Bütün insanlığa da demiştik, Evet, değil mi? insanlığa. Peki o zaman salatı ikame eden yabancılara bir bakalım. Ya Hristiyanla, Yahudisine, Avrupa'sına, Amerikalısına veyahut da bilmem neresindeki Ateist demek değil mi? İskandinav Fark ülkelerine etmez. bir Evet. bakalım. Nasıl Oldu mu? yapıyorlar? Evet. Onların yaptığı şeylere bir bakalım. Kıyaslayalım. Bir kendimizi. kıyaslayalım. Onlar yani iş ve istihdam üretme noktasında kurumlarını, fabrikalarını vesairesini oluşturmuşlar mı? Oluşturmuşlar. Ve her alanda yani kalifiye eleman olsun diye standartlarını yükseltmişler, okullarında her şeyi geliştirmişler mi? Geliştirmişler. Peki onlar da demek ki onlar salatı ikame etmişler, o boyuta gelmişler. Müslümanlar da salatı namazlaştırmışlar, bu hale gelmişler. Kıyas bu kadar açık. Bu kadar bir şey yani.
O biraz evvel Müddessir suresindeki sanki karşılıklı konuşmaları buraya da uygulayabiliriz.